görüntü. Keep it like that. Great. Okay. Evet, Başkent Postası televizyon sayın seyircileri, bir ortak dil programda yine beraberiz. Kiminle beraber? Selahattin Ateş Bey'le beraberiz. Zaten genelde beraber olduğumuzu anlıyorsunuz ki dünyadanız, değil mi? Yurt dışından. Nereden? Avrupa'dan, Portekiz'den. Büyük okyanus mu oluyor? Atlas okyanus mu oluyor? Benim coğrafyam zayıftır Selahattin Bey. Okyanusun kenarındayız. Portekiz'deyiz. Portekiz'den telaffuz yanlış değilse Pedro, Ribeiro, Ferrari diyebiliriz. Welcome. How are you? Ferrari. Hello, Mehmet. How are you? I'm very well, thank you. You will listen to me well because I'm a little bit. Very nice, very nice. Do you hear me? Yes. Selahattin Bey, you're welcome to. How are you? I am fine too. Thank you very much. Welcome to the Common Language program with Mehmet Sayın Bilgi on Başkent Postası TV. Our precious guest from Portuguese, Luisa Pedro FERREİRA. Welcome to our program, Luisa. No, sorry. I'm really sorry because that's the name of my daughter. I'm going to change the name. Where is your daughter? That's not my name. I'm sorry. Okay, Pedro. That's the name of, you're talking with Luisa. Okay, Pedro. Luis. I understood. Yes. I understood. Okay. Sorry. I don't know how to change the name, but I'm Pedro, not Luisa. It doesn't matter. Luisa, we can say Luisa's father. Father. Luisa's father. Yes. Yes. Yeah, Luisa's father. Evet, Luisa's father. Bir öğrenebilir miyiz? Kimmiş Luisa's father? Öğrendik, kızı var Luisa's. Evet. We understand you have a daughter called Luisa. Yes, could you tell us about yourself? Could you tell us about yourself and your family? Okay, I'm Pedro, not Luisa. I live in Lisbon, Portugal, the capital of Portugal. And I'm a cartoonist, not full-time cartoonist. I'm a graphic designer. That's my main profession. And I tell I'm a cartoonist my hobby is cartoon and caricature. But now I'm becoming more professional because I have more work in this area of cartoon and caricature. And I am married with Felipe and I have two daughters. I have a son, the oldest. Two daughters. And two daughters, Luisa, that I'm using her Zoom, and Mafalda. You know Mafalda, like Kinu. Mafalda, you know the name? How old is her? No, she's the youngest, is Mafalda. Okay. Şimdi Pedro benim adım diyor. Luisa değil. Çünkü Luisa'nın bilgisayarı üzerinden giriş yaptığım için onun ismi görünüyor diyor. Aslen Portekizliyim, Lizbonluyum, karikatüristim ama aslen grafik dizaynerım ve çizgi film üzerinde de çalışıyor aynı zamanda. Evli ve 3 çocuğu var. Ve 2 kız, 1 erkek. It is the same, Pedro, me. Yes. I have two daughters and a son. It is the same. Oh. Yeah. Great. That's all. Ben şeyi bozdum. Ben kareyi bozdum abi. Ben oyundan çıkayım. Benim birebir. Birebir mi? Ama bir de torun var. Torunla onu tamamlıyoruz. Onu söyleyebilirsin. Torun da kız mı? Torun erkek. Erkek olmadı yine. 2 kız bir erkek ya. Olacak paşam. Mehmet Sayın Bilgi has one daughter and a son. Also grandson. Great. Very good. You can say everything about me. I don't understand nothing. You can joke with me. Okay. Evet paşam. Şeyi söyle mi? Asıl mesleği karikatüristlik mi yoksa başka bir mesleği var mı? Pedro, you said you are a graphic designer actually. Do you make a living as a caricaturist and graphic designer? And also any
profession for you? So yes, I graduate in graphic design in the university. Yep, I'm a graphic designer. That's my official job. Yep. And I always love to draw and to do caricatures and cartoons. So, and also you are publisher. Also, you are publisher. I'm publisher. Yes. No, publisher? I'm not publisher. I'm. No, I'm not book publisher. I'm. You have a book published. You have a book, but yes. I have some books published books. Okay. Yes. Sport books. Sports books. I can show you. You know, this is my team. This is my team. Sporting Lisbon. I've done the book of my team. Yes, Sporting Lisbon. It's my club. Biliyor musun ya Türk takımlarından? I do some caricatures for them. Türk takımlarından Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe. You are interested in football. We understand because you are a fan of Sporting Lisbon. Do you know any Turkish club like Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe from Turkey? Have you heard? Fatih Terim. Yes. Yeah, yes, Galatasaray or Beşiktaş? Portuguese. My team. I don't have a Turkish team, but I know Galatasaray and I know Fenerbahçe is also Turkish. Yeah, great. Galatasaray'ı çok iyi biliyor. Onu söyleyelim. Fenerbahçe'yi de birazcık biliyor. Fenerbahçe dediğine göre. Beşiktaş hakkında bir bilgisi yok yalnız paşam. Kendisi üniversiteyi grafik designer bölümünden bitirmiş. Dolayısıyla profesyonel olarak bir grafik designer. Ve basılmış kitapları var. Çok güzel. İşte Sporting Lisbon'la ilgili onun sporcularını, futbolcularını gösteren kitap. Onun basılmış olan bir kitabı. Şimdilik bunlar söyledikleri. Ne zaman başlamış karikatür çizmeye? Bizim karikatüristler genelde biliyorsun yazmaya başlamadan çizmeye başlar. Anasından doğar doğmaz elinde kalemle doğanlar var bizde. Tabii dünyada öyle. Pedro, could you tell us when and how did you get into the drawing? When and how? Okay. I always loved to draw when I was a kid. I was very happy drawing there when I was younger. And that was my best grade in school. I was a medium student, but I had good grades in drawing. So I never had problems with what I want to do. Do it with drawing. And I love comic, like Tintin and Spirou. That's what I love is comics and comics. Everything has to do with to draw some funny things. Yes, funny figures and characters. I like it. It's comics or cartoon or caricature. Caricature was later caricature. Later caricature. Also portrait. Yes, but I prefer caricature. I think it's more funny to draw caricature. Çok ilginç şeyler söyledim. Yani öğrencilerimiz biz genelde biliyorsunuz kaç net yaptığı şeklinde yarıştırırız. Ben de çok küçüklükten beri bir şeyler çizmekten zevk alırım. Onunla eğlenirim. Bu ilkokul yıllarımda, ortaokul yıllarımda sıradan bir öğrenciydim. Orta sıralarda bir öğrenciydim. Ama çizme konusunda mükemmeldim. Benim yeteneklerim çizme konusundaydı diyor. Zaman içerisinde bu çizgi filme doğru evrilmiş. Tenten'i çok sevmeye başlamış. Karikatür çizmeye başlamış. Ve daha sonra da portre çizmeye başlamış ama karikatür ve çizgi film ve grafik designerlığı hayatında ters orantılı olarak, yani portre daha az, karikatür biraz daha çok ama daha çok çizgi film ve aynı zamanda grafik dizayn üzerinde
yoğunlaştırılıyor. Biliyorsun Ten İstanbul'da diye bir filmi çekildi. Onu izlemiş mi? Have you watched the movies called Tintin in Istanbul? Tintin in Istanbul? Yes. Okay. Yes. İzlemiş. Evet. I already changed my name. I'm now Pedro again. Pedro again. Okay. not Luis anymore. Not Luis. The father of Luisa became a Pedro. Yes. Pedro ne demek? Right. Ne demekmiş? Pedro'nun bir anlamı var mı? Onu da öğrenelim. Pedro ne demek? Mehmet Sayın Bey asked you, what does Pedro mean? It's Peter. Peter. Yes. It's like Peter. rock. You know rock. Oh, rock. I'm a little bit rock. Oh, you are joking. You know St. Peter. St. Peter. St. Peter, we know also. Yes, yeah. yes. St. Paul and St. Peter from Anatolia. Yes, I'm not Saint, but I'm Peter. Okay. Aziz değilim ama Peter'ım diyor. Peki hangi tekniği kullanıyor? Kağıt, kalem, dijital, karışık? Technique and styles. Could you tell me about your techniques and your style? Do you prefer pencil or pen or gouache or something like that? Or Yes, Photoshop? I used to love to draw, I always draw in pencil. All my drawings I start with pencil and paper. Mm-hmm. Always paper and pencil. I'm gonna die doing this because a lot of people, of my colleagues, already draw in the iPad or in the computer. I prefer always to draw in the paper. Used to aquarelle and paint with gouache and acrylics, but now it's more practical and more fast. I digitalize the draw and then I paint in Photoshop. Oh, and now I found already another program in the iPad, is Procreate. It's also good for painting. Procreate. What's it? What Procreate? Procreate. It's in the iPad. Okay. Like Photoshop. Like Photoshop, Procreate. Yes. Şimdi kendi teknik ve stilinden bahsedildiğinde tamamen manuel, tamamen eski stil olan kara kalem ve kağıt. Benim diyor temel malzemem eskiden sadece buydu. Şimdi hala bu. Yani ben kara kalem ve şeyi kullanıyorum. Kağıdı kullanıyorum ama zaman içerisinde mürekkep, sulu boya, guaj gibi değişik tekniklere geçtim. Ama bilgisayarın gelişmesiyle Photoshop ve Paint programlarını daha çok kullanıyorum. Create ile ilgili bir programdan bahsetti. Ben onu bilmiyorum ne tarz bir program ama şeye benziyor dedi yine. Photoshop'a benzeyen bir program var. Onu daha çok kullanıyorum dedi. Şu günlerde. Çünkü daha hızlı ve daha çabuk. Bana zaman kazandırıyor dedi. Karikatürü çizmeye başladı sıfırdan. Mesela sıfırdan aldı karikatürü sonuç alınca kadar, meydana getirince kadar attığı adımlar nasıl bir yol izliyor? Karikatürü gerçekleşmek için. You draw caricature. You have an excellent art in the paper. Could you tell us about the process of drawing process? The steps for caricatures. Could you talk about that one, please? Mm-hmm. As I told you, I prefer to draw, not real people, imagine people. But one day I tried to do live caricature. A friend of mine told me, why you wouldn't try? Try do live caricature. And I tried, and I liked the sensation of drawing the people that was sitting in front of me. And now I do a lot of events, live caricature events. There are a lot. Before COVID, there were a lot. Now I do some by Zoom, but it's my new love. It's caricature. It's recent. But my process is, when I have the person in front of me, okay, that's great. He's there or she's there, and I see everything. But if I don't have the person, if it's a celebrity or
a figure, I go to computer and I find in Google. Search. Search, and I try to get the best pictures. Sometimes just one picture is enough if the expression is good, the position of the face is good. I think the key is to find a good photo of a good picture of the person, and then I'm doing some sketches, trying to capture the person, right? The essence of that person, and then when I get there, I say, "Oof, I found it." But sometimes it's not easy. Sometimes it's not at first, at second. I have to do a lot of sketch to get there, to get somewhere where I'm satisfied. I say, "Okay, I got him. I got the guy." Not easy. Yeah, not easy. I understand. Evet, şöyle söyleyebiliriz. Bir kere kağıt ve yani kara kalem ve kağıt meselesi kendisi için hala çok önemli. Bir karikatür yapmak için önce tabii mümkün olsa bir kısım arkadaşlarının da önerdiği gibi karşınızda bir insan geçse ona sağa dön, sola dön deseniz ve en güzel şekli yakalasanız en güzeli bu. Ama Covid'den önce bunu yapıyordum. Fakat Covid'den sonra öyle yüz yüze çizmek zorlaşmaya başladı. Onun yerine internetten ünlü birisini arayıp bulduğumda onun fotoğraflarının arasından seçim yaparım. Duruşu, ifadesi hangisinde güzelse onu yakalarım. Bazen bir tane fotoğraf bulurum. O bana çizmek için yeterli olur ve ondan sonra kara kalemle bunun skeçini yani karalamasını yaparım. En önemli kısım da bu karalama kısmıdır. Önemli olan oradaki ifadeyi yakalamak, oradaki duruşu, oradaki postürü yakalayabilmektir. Yani bazen bu zaman alır ve kolay bir iş de değildir. Şöyle yapsın, şimdi aklıma geldi ya. Şimdi aklıma geldi. Bizim yaptığımız gibi işte Zoom'la şey alsın, çizeceği adamı karşısına alsın. Sağa dön, sola dön desin. Olmaz mı? Bir söyle bak. Mehmet Sayın Bey ask you, why don't you take your celebrities on the Zoom like that and turn right, turn left, you will get the best prostitute. Great idea, but I don't have the fun of those. Çok müthiş bir fikir ama o ünlülerin ben telefonuna sahip değilim. No, but sometimes I see movies, videos in YouTube, for example, an interview. It's better to get the good perspective of that face. Yani bazen işte o yüzün güzel perspektifini yakalamak çok önemli. Bunlarda da kullanabiliriz bunu diyor. How much time does it take to get good caricature? I don't know. Ne kadar sürer? You know, it's very strange. Sometimes fast, sometimes take very lot of time. But I say it's a lottery. You know, lottery. I don't know. Some face I think, hey, this face is easy, and it's not. And sometimes I say, oh, how can I do this guy? And it's easy. It's very different, strange process. Yani bu hakikaten zor bir süreç. Bazen çok rahat yakalayabilirsiniz ama bazen ben bu insanın yüzünü nasıl olur da güzel bir karikatür haline getiririm diye saatlerce, sometimes a days, one day, 2 days. 3 days. It's 3 days. I have maximum. In 3 days at most. The limit. En uzun tutan 3 gün tutmuştur ben de böyle güzel bir şey çıkarayım dediğimde. Ama bazen de şak diye hemen yakalarım perspektifini ve onun karikatürünü çizerim. Bu işin zorlukları. Pardon, bir şey söyledi. Bu dedi bir lotori gibidir. Yani bir piyango gibidir. Yakalarsanız hemen yakalarsınız. Yakalayamazsanız
çektikçe devam edersiniz ama bir türlü çıkmaz. O fotoğraf istediğiniz bizde işte eşref saati var ya, işte eşref saatine denk gelirse denk gelirse, yoksa ama onu ise dedi ki the watch of eşref. Like lottery. When you won the lottery, this is the eşref time. Yes, but it's always the process, always pain, you know. Pain. Oh, I don't know. Oh God, why God? I can't draw. Help me. Bu sancılı bir süreçtir. Sometimes God says, okay. There's your. Bu sancılı bir süreçtir. Allah'ım niye böyle oluyor? Niye yapamıyorum falan dersiniz. Bazen de Allah der ki tamam bitti. Hemen aklınıza gelir ve yaparsınız diyor. Allah ne verdiyse. give the God what. so you feel pain sometimes, but you feel be happy sometimes when you are drawing. Oh, of course. In the end, when I get there and I see, okay, it was a painful track, but it's worth it. It's worth it. It's worth it. I prefer to have pain drawing caricatures than to be a lawyer or to be a doctor. So it's the pain of the job. Yani şunu da sordum. Ne hissediyorsun bu kadar dediğine göre dedim. Yani bazen acı, bazen de mutluluk hissediyorsun. Evet dedi. Bittiği zaman hep mutlu oluyorum ama dedi. Yani bittiği zaman o sancılı süreçte benim için bitmiş oluyor ve kendimi çok mutlu hissediyorum. Tabii bu da işin işte zorluklarını soracaktık. Onun cevabını almış olduk. Peki şimdi fotoğraftan karikatür çizmek var. Bir de böyle hani karşısına oturtup sağa sola dön diyerek çizmek var. Hangisini tercih ediyor? Bir. İkincisi, başından geçen bir ilginç olay var mı? Özellikle canlı çizerken, karşısında otururken. Mesela bu olmamış falan diyen olabilir. Veyahut da arkasında duranlar böyle yorum yapanlar falan oluyor. Böyle ilginç bir şeyler yaşamış mı? Şunu söylemişti zaten, yani mümkün olsa canlı olarak ben karşıma alırım, evet, onu tercih ederim demişti. Şimdi ilginç bir hatırası var mı onu da sorayım kendisine. Evet. Do you have any story of drawing caricature when you are facing the face? Do you have any funny times or memories in your? Yes, it's very important you to do a lot of live caricature for you to your skills to get better. In the beginning, it was more difficult. Now I don't say with eyes closed, but it's more easy for me to draw. And I have a lot of stories. I remember one day. Tell me about one. Okay. One day I was drawing, a gypsy. Gypsy, yeah. Gypsy. Roman. Gypsy baby. A gypsy baby. Yep. The mother tells me, draw my son. And I draw very young. And I was afraid because it was a big group of gypsies. And if the drawing was not okay, I think they kill me. So, but it was okay. I think everybody sits for me to do their caricature. They are in the good mood. They don't. If they are there, they know what is going to happen. They know I'm going to do a funny draw of them. So, but do live events, always stories, because you talk with a person and you know a lot of people. You did draw the children. You did draw. I draw and they like it, and I'm still alive. Save your life. Save your life. The draw saved my life. Şimdi elbette yüz yüze çizimler olduğu zaman ki benim tercih ettiğim metot budur, başından itibaren söylüyorum. Birçok olay, birçok farklı şeyle karşı karşıya geliyorsunuz. Ama benim zoraki olarak yüz yüze çizdiğim bir olayı anlatayım size. Bir Çingene çocuğunun annesi dedi ki bana, Roman Çingene çocuğunun annesi, bu çocuğu çizeceksin. Ya çizeceğim, çizmeyeceğim, vaktim var, yok. Böyle zorla çizeceksin dedi.
Düşündüm ne yapabilirim diye, fakat büyük bir gruptular. Dediklerini yapmazsam kesin beni öldürürlerdi diyor. Mecburen çocuğu çizdim. Allah'tan diyor beğendiler de hayatımı kurtardın ki buradayım şu anda diyor. Şeyi biliyor mu? Bir de şeyi soralım. Mesela bu çizerken hiç Türk'le karşılaşmış mı? Kendisine karikatür çizen bir Türk turist olmuş mu? Have you ever drawn a caricature of Turkish guy in Portuguese or somewhere? Any Turkish person? Not yet? Not yet. But I will do it. Mehmet caricature one day. Everybody, Pedro, everybody choose Mehmet. Never choose me. Why? Why? I can do you too. Both of you. Probably. Drawing Mehmet Sayın Bilge is easier than drawing Selahattin Ateş. But now I'm gonna participate in an event to draw a Turkish person. I don't remember the name, but I think it's a poet or a writer. Poet. Yes, I don't know the name. I don't remember the name. Okay. Okay. Önce şunu söyledi. Şimdiye kadar hiçbir Türk'ünkini çizmedim dedi. Ve ondan sonra dedi ki Mehmet Sayın Bilge'ninkini çizeceğim dedi. Dedim ya niye herkes Mehmet Sayın Bilge'yi çiziyor hep de Selahattin Ateş'i çizmiyor? Herhalde daha kolay geliyor Mehmet Sayın Bilge'yi çizmek, karikatür haline getirmek. Dedi ben ki, de diyecektim işte iki tane hazır Türk var burada işte. Öyle dedi zaten. İkinizi bir çizeceğim dedi. Ama sonra bir şey daha hatırladım dedi. Bir Türk şair miydi, yazar mıydı, neydi? İsmini hatırlayamıyorum. Onunkini çizmiştim dedi. Şimdi daha önceden bir Türk ya da şairin karikatürünü çizdim dedi. Yaşar Kemal, Tahir Kemal onlardan biridir. Yaşar Kemal mi? Onun bir yarışması var şimdi belki odur. Neyse Türkiye'yi tanıyor mu? Türkiye'ye gelmiş mi? Türk karikatürcülerden bir haberi var mı? Türkiye'deki yarışmalardan, Nasrettin Hoca yarışmasından falan. Have you ever been to Turkey? What do you know about Turkey? Have you ever participated contest of caricature called Nasrettin Hoca contest in Turkey? Tell me about Turkey and Turkish caricatures, please. Okay. I never been in Turkey, but I will. I hope one day because I love to travel, and of course, I would love to meet Istanbul and Ankara and the country, because Turkey is it's interesting because it's the gate to Asia, Europe, and Asia. When Asia meets the Europe, and of course, I know things about history of Turkey. There's a great history, the empire, but I didn't participate yet in some international contest. I started last year. I always participate in Portuguese events. And last year I say, okay, I'm going to participate also in the other competitions and festivals around the world. In Romania, you said? Romania? Yes. And I sent to some, and I won a prize in Romania. I say, wow, I'm going to continue participate. And of course, I will participate in all I can. If I have time to participate, of course I will participate. I would love to participate in the Turkish events because I see that you are very, you promote a lot caricature and cartoon. I'm impressed, very well impressed with your dynamic and your. I am in the site cartoon movement. It's a site with a lot of cartoonists around the world, and there are a lot of Turkish there, and very good, great quality, great humor, and great technical quality. So I'm finding now this new world, this new international world. I was a little bit here just in Portugal doing my little stuff, and now I'm shoot for the moon and all the world, and Turkey is also. Okay. Şimdiye kadar hiç Türkiye'ye gelmedim. Doğrusunu söylemek gerekirse. Türkiye hakkında bilgilerim var. Türkiye ile ilgili
izlenimlerim var. Türkiye'yi gezmek istiyorum çünkü ben gezmeyi seven bir insanım ve İstanbul, özellikle İstanbul ve Türkiye, Asya ile Avrupa arasında geçit konumunda olan bir yer. Yani Avrupalıların Asyalıların Avrupa'ya gittiği, geçtiği bir yer. Tabii aslında bir şeyi daha unuturuz. Kuzeylilerin güneye, Güneylilerin kuzeye gittiği bir yer aynı zamanda Türkiye. Akdeniz'de Karadeniz'e rağmen karşılıklı çok ciddi kabileler arasında etkileşimler olmuş. Yani Karadeniz'in kuzeyinden Mısır'da mesela Kölemenler Devleti'ni kurmuş oradaki paralı asker ve esir Türkler Mısır'da. Çok enteresan bir etkileşim var. Ukraynalıların da bir kısmı bu güneyli kanı taşır. Böyle bir şey var. Türkiye'ye gelmek istiyorum. Ve Türkiye'deki karikatüristleri keşfetmeye başladım. Çok güzel şeyler yapıyorlar. Çok güzel mizahları var. Bununla birlikte ben daha çok Portekiz'de çalışıyordum. Son dönemde uluslararası camiayı keşfettim. Bunun içinde Türkiye'de dahil. Romanya'ya mesela eser gönderdim ve ödül aldım. Bu beni daha da teşvik etti. Bu hızla ben Ay'a kadar giderim. Tabii Türkiye'ye de gelirim. Olur. Son cümlesini alalım. Son mesajını. Okay. What is your last messages to the audience and the young caricaturists all over the world in Portuguese? My message is thank you very much to Mehmet to this invitation. It was a great pleasure. I'm fan of this globalization because we can talk with everybody around the world. Yeah, great. And with the same taste of, caricature connects people. Sense of humor connects people. I think it's very important. And I promised when COVID is finished, I will meet you personally there in İnşallah. Istanbul. You are in Istanbul, Mehmet? You are in Istanbul or? Ankara fakat İstanbul'a geliriz. Okay. I'll meet all because some friends of mine. Ankara'da bekliyoruz. Some friends of mine went to Turkey and they say it's beautiful. Turkey is beautiful. Thank you. Yani Mehmet Bey'e bir kere öncelikle teşekkür ederim diyor kendisi. Beni davet ettiği için böyle bir programa. Ve Türkiye ile ilgili izlenimlerim çok güzel. Türkiye çok güzel bir ülke. Türkiye'ye muhakkak geleceğim, İstanbul'a ve Ankara'ya. Tabii siz Ankara'da olduğunuz için Ankara'ya da geleceğim. Çünkü orayı da olan arkadaşlarım da var diyor. Hem İstanbul'a hem Ankara'ya gelmeyi planlıyorum diyor. Peki, çok teşekkür ediyoruz. İnşallah Covid bitince bir araya gelme fırsatını yakalarız diyoruz. Ve bu haftaki programımızda burada bitiriyoruz. Önümüzdeki hafta yeni bir Ortak Dil programında görüşmek üzere. Yine hem Türkiye'den hem dünyadan sanatçılarla bir araya olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın. Thank you very much for participating in our program. See you next program, we hope. Thanks for everything. Okay, and I'll send your caricatures soon. Okay. Both. Thank you. Okay. Have a good day. Have a good day.